Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz yine haftalık seri videomuzun devamı olacak. Bu hafta ne yapacağız, neler yapabiliyoruz? Bunun hakkında biraz konuşalım. Geçen haftaki videomuzda biraz ot toplamıştık, kimyaya başlamıştık. Bu haftaki videomuzda ne yapacağız? Arkadaşlar ben son zamanlarda bir şey dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken şey iksir fiyatlarının sürekli olarak artması. Son zamanlarda şöyle bir bakalım. Tespit iksiriyle başlayalım. Bakın, artması diyorum, yeşili yok bile. Şu an fiyat artışta ve yeşili yok pazarda. Mavisi var biraz, 14.000 tane, ama yeşili bitmiş. Bunun yanı sıra Verdure aynıydı, Dev Öz de aynıydı sanırım, bir bakalım. Dev Öz geçenlerde Max'a dayandı, ben Max'tan sattım 1.4 civarından, biraz daha üretimi gelmiş durumda. Aslında bu hafta çok fena kimya yapılır. Eğer kimya altyapınız varsa bu hafta ben size kimya yapmanızı önereceğim. Bunun dışında şimdi bu hafta peki bu kimyayı nasıl yapacağız? Tabii kimya stoğu altyapısı olan arkadaşlar ne yapacaklarını biliyorlar, ama bilmeyenler için şöyle bir bilgi vereyim. Zaten level X buff'ı ve yaşam X buff'ları var. Bu buff'ların tam da kimya stoğu yapma vakti. Ben şu an kimya stoğu yapıyorum. Günahkar kanı üretiyorum. Şöyle stoğumu açayım. Stoğumu açayım diyorum ama yanlış anlaşılmasın. Pek bir stok yok. Harcadığım 18B'lik bir stok var. Yani yok denilecek bir stok bu. Kesinlikle. Çünkü 44B var. Biraz para kasıyorum. Biliyorsunuz ben ince ince bir ciğer diziyorum. Şöyle oldu o da. Bir tane kask kaldı. Oraya da tree bir tane koyduk mu? Ayakkabı yapılacak. Kabuğu eserleri yapılacak. Sonra yedek takılar alınacak, işte kolye, isabet kolyesi, debo, mebo bir şeyler. Yedek takılar yapacağız. Bir şekilde ilerletiyoruz cırı bir yandan. Onun yanı sıra kimya stoğuyla alakalı biraz bilgi verelim. Bu hafta kimya yapan arkadaşların kimyaya yönelmesi, yapmayanların kimyaya başlaması için mükemmel bir hafta bence. Level X buff'ları var. Ot toplanabilir. Agris kullanarak özler toplanabilir. Boş vakitlerinizde de kimya altyapısı elde edebilirsiniz. Peki bu kimya altyapısı ne? Biraz da onun üzerine konuşalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi günahkar kanı, palyaço kanı, zalim kanı, efsanevi canavarın kanı gibi kanlar, bilgi adamın kanı kimyanın iksirlerinde kullanılan alt X kanlar oluyor. Bunları stoklayabilirsiniz. Üretimi çok zor değil. Özellikle şu an ben günahkar kanı üretiyorum. Alev tozu, kızıl budak, domuz kanı bedava zaten. Bir de yanında bir şey daha koymuştuk ama berrak reaktif. Günahkar kanı üretiyoruz. Bu hafta bence stoklama haftası. Çünkü kanlar, yağlar, kimya exp konusunda bayağı iyiler. Çok yüksek kimya exp veriyorlar. Burada zaten buff'ımız da var. Üzerimde çok buff yok. AFK'ydım. Daha yeni geldim. Az sonra alırım, şu kimya bitsin. Üzerimize full buff'larımızı alıp gelip altyapı biriktirmek için kesinlikle müthiş. Çünkü bildiğiniz gibi yaşam buff'ıyla falan burayı güzelce doldurabilirsiniz. Ben şu an burayı doldurmaya başlıyorum. Ne biriktireceğim? Kanları yapacağım tamamen. 30'ar bin tane yapıyorum genellikle, uzun bir süre gitsin diye. Enerjim dolduğunda da Behir'deyim şu an. Hemen meyve toplamaya geçiyorum. Bakın meyveler de birikiyor ince ince. Onları da yağa dönüştürüyorum. Yani ben şu an kan yağ stoğu yapıyorum. Agresim ola ki 100 bin olursa da agresimi gidiyorum özlerde boşaltıyorum. Öz stoğum birikiyor. Kimya yaparken bir yandan da yan görev geliyor şöyle. Az önce geldi, yaptım zaten. Bu görevden de iz geliyor. Bu kan yaparken gelmesi de müthiş bu arada. Buradan da iz stoğumu destekliyorum. Bu sizin bütün iz ihtiyacınızı karşılayacak bir görev değil. Ama 500-500 akmasa da damlatıyor. Benim hoşuma gidiyor. Hele ki bulunmayan, elde etmesi zor olan izleri aldığımız zaman da bayağı faydalı. Vahşet izi çok zor bulunuyor, biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar da öğrenmiş bulunsun, satmasınlar. Vahşi izi çok değerlidir. Metal çözücü yapılır. Aynı zamanda tespit iksirinde kullanılıyor. Hafıza izi değerli bir iz değil. Almayın. Pazardan alınabiliyor. Hatta pazarda var oluyor çoğu zaman. Av izi de değerlidir. Yıkım veya yağmayı da. İki iksiri karıştırıyorum. Karavosu sedir kerestiyle yapılan bir iksir var. Av izi de kullanılıyor. Av izi de değerli oluyor burada. Ama vahşet izi alırsınız. İç stoklarınızı da bu şekilde yükseltmiş olursunuz. Bir yandan da makarna mantarı geliyor. Bilinmeyen tohum geliyor. Bakın ikili zaten bende. Bunu toplamaya gideceğim. AFK olduğum için geçmiş %200'ü. %200 olması bu arada önemli değil. Genelde kafalara takılıyor. %100 de %200, 200'ün drop'u aynı. Sadece var öyle bir şey. Ee, Bu şu demek oluyor. Siz bu işi yaparken özü topluyorsunuz. Kanları zaten üretiyorsunuz. Yağları da topladığınız şeylerden, meyvelerden üretiyorsunuz. Bunun yanı sıra da bilinmeyen tohum, makarna mantarı geliyor. Mis gibi yağlar
yağ diyorum. İzleri de görevlerden biraz stokluyorsunuz. Tabii merkez pazardan siparişle de almanız gerekecek. Bu şekilde bir stok biriktirme işine girişilebilir bu hafta. Çünkü kimyanın ilk çıktığı zamanlarda benim videolarımdan birçok insan kimyaya başladı ve herkesten duyduğum şey şu oldu. Abi para kazanamıyorum. İksirler satılmıyordu. Tabii hype bir dönemiydi. Geçti gitti. Şu an kimyadaki birçok iksir max fiyatlara dayanıyor. Geçen gün bir iksir daha görmüştüm. Bakalım ona da bir. Bunlar zaten bildiğim iksirler. Bakın savunma iksiri çok kolay üretilir. Tarifi saf su, domuz kanı, diş budak, berrak reaktif. Ne yağ var ne iz var. Fiyatı 95K, 15 bin tane var pazarda. Mavi hali sipariştedir. Bakın 32 bin tane durumda. Bu iksir müthiş bir iksir mesela. Üretimi de çok kolaydır. Ölüm iksirine bakalım biraz da. Ölüm iksirinin de üretimi kolay. Bakın mavisi 1M'i geçmiş. Normalde 800K'dır fiyatı bakın. Son zamanlarda bakın bir de Max'ta atılıyor şu an. Bence bu daha da yükselir gibi. Tabi bu videodan sonra bir miktar düşme olur diye düşünüyorum. Arkadaş sağ yanlış cevap verelim ona da. Benim aslında burada belirtmek istediğim şey şu. Bu hafta kimya haftası diye düşünüyorum ben. Hemen altyapı stoklamaya başlayabilirsiniz. Ben altyapı stoklamaya başladım. Tabii ben eşya düşürme oranı etkinliği varken sürekli grind atarım. Grind'ımı da son zamanlarda şeyde atıyorum. İlk dev karakolunda çok güzel çöküş topluyorum. Bir video atmıştım. İlk dev karakolu farmı ile alakalı. Arkadaşlar yazmışlardı. İşte o slotta seçkin basılır, Gazaböz basılır diye. Doğru bilgiler bu arada. Hepsi çok doğru. Ben basmama sebebim ben genelde Arşa'da farmlıyor olmam. Arşa'da da Gazap öz iksiriyle basıp farm atmak istemiyorum. Çünkü eksi buff'ları kötü. 150 HP, 20 diğer 20 Eva eksi buff'ı var. Hani Eva işime yaramaz da. O yüzden bunu kullanmıyordum. Seçkin tabii ki basılır. Ben videoda biraz daha PvE bir içerik olsun diye PvE iksirlerini biraz rastgele bastım açıkçası. Ama dediğiniz gibi bunlar doğrudur. İnsan hasarı takılabilir. İnsan hasarı add-onlarıyla girilebilir. Taşlar ona göre yapılabilir. Ee, Ne kadar fark eder bilmiyorum orasını. Benim aldığım 20K çöpten daha fazla alırsınız ama ben biraz öğretici bir içerik olmasını istemiştim sadece. Çünkü PvP yapıyorum ben slotta genellikle. Hoşuma gidiyor. Bunun yanı sıra bu hafta kimya altyapısı yapabilirsiniz. Bence çok faydalıdır. Bu hafta dönülecek slotlar listesine girecek olursak da bu hafta hangi slotu döneceksiniz? Onu da geçen gün şöyle bir şeye bakmıştım. Bakalım hala duruyor mu? Savrulan güneş kalıntısı. Aynen bunların fiyatı bayağı düşmeye başlamış. Yani Kalpeon slotları tabii dönebilirsiniz. Savrulan satabilirsiniz. Çok düşük bir fiyat değil. Bu gayet güzel bir fiyat. Kristalize umutsuzluğa bakalım. Kristalize. Yanlış yazdık değil mi? Çok güzel. Kristalize. Bu da pazarda bayağı varmış. Minden de yığılmış. Bu aşamada Kalpion Elias'ı dönmenizi öneremeyeceğim. Ben dönüyorum. Benim döndüğüme bakmayın. Satılmaz muhtemelen uzun bir süre. Kalpion Elias'ı yerine bir slot önerim olacak. Onu da videosunu çekeceğim ama çekmeden size söylemiş bulunayım. Nerede bulayım bir slotu? Evet, Kanlı Manastır 280 AP için öneriyorum bu arada. Herkes kendi AP'sine göre iş yapabilir. Kanlı Manastır dönmenizi öneririm. Neden? Kanlı Manastır dönerken bir çan düşüyor bildiğiniz gibi. Bu çanı bastığınız zaman da yaratıklar spamlanıyor üstünüze. Ben geçenlerde bir şey keşfettim. Çok döndüğüm bir sat olmadığı için yeni keşfettim. Belki birçok arkadaş biliyordur. Çanı Marne Avsası'na girip basarsanız Marne Avsası'nda çok fazla yaratık spamlandığı için e, çan da yaratık spamlıyor ve durmadan yaratık koşuyor üstünüze. Aynı zamanda kadeh fiyatları muhtemelen tekrar artışa geçmiştir diye tahmin ediyorum. Bakalım bir. Yine gayet güzel fiyatları. 35 tane şundan olması kötü sadece de bu satılır. Birçoğu 4,5 B'lerde hala. Yani bu ne demek oluyor? Serendiyes Elviası dönülebilir. Kadeh yapılabilir. Ork dönüp kanlı manastır arası dönüp hem kadeh hem de çöp geliri elde edebilirsiniz anlamına geliyor. Bu da yapılabilir. İnceden takasa da başlamıştım ama takas uzun vadeli bir iş. Onu bir öneri olarak veremeyeceğim. Exit slot olarak hala Kızıl Kurt'u önereceğim. Kızıl Kurt'un yanında yapılan takılar geldi bu arada. Yani bu gelmiş olan takıları biliyorsunuz. Bu takıyı hızlı yapmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa da eksik olan şey Yona parçası ve karataş silah oluyor. Düşük cihırdaysanız çağrı harabeleri dönebilirsiniz. Çok fazla Yona atar. Karataş silahı da güzel atar. Takı yapan arkadaşlara çağrı harabelerini öneririm. Daha yüksek bir cihır olacaksa nereye önerebilirim?
Yani ben çok yüksek tier'da şu an uykuya dalmış mezar dönmek istiyorum açık konuşmam gerekirse. Çok bildiğim bir slot değil. Bunun hakkında bilgi veremeyeceğim. Ama benim Orzeka'm yok. Orzeka zırh yapmak istiyorum. Aynı zamanda Debo kemer atıyor. Güzel bir slot. Tabi biraz cihir isteyen bir slot ama ben burayı dönmeyi hedefliyorum. Şu an Tree Nebraska'm yok. Tree Nebraska'yı da aldığım zaman 3-3-5 tane ince ayarla orayı dönebilir olacağım. Şu çiftliğe boşaltmaya gidelim. Orayı da dönebilir olacağım. Orayı da slot önerisi olarak kabul edebilirsiniz. Tabi bunları video olarak atacağım. Tabi tek tek atacağım, sizlere video olarak izleyebileceksiniz. Ama önden de bilgilendirmesini yapayım dedim. Boş geçmeyelim. Bu hafta benim dikkatimi çeken şeyler bunlar oldu. Bunun yanı sıra fiyatı çok yüksek. Pazarda anormal fiyat yüksekliği yaratan şeylerin tamamı iksirler arkadaşlar. Hele ki bir iksir var. Geçen gün çok söylüyorum abi. Cinnet iksiri aşırı pahalı. Bence şu an çok pahalı bir fiyat. Cinnet iksirinin üretim maliyetinin hesabını yapacak olursanız bakın, ele geçirilmiş halinden varsayalım. Ele geçirilmiş hali 4.8M. Şimdi maliyetini hesaplayalım. Abis esansı maliyetimiz var. 1.5M olmuş, bu da çok yükselmiş. 1.5M abis esansı, 1.5M çılgınlık iksiri 3M. Ele geçirilmiş dedik 250K edecektir. 3.2M'e mal edip 4.8M'e satacaksınız. Tabii ki siz çılgınlık iksirinin satış fiyatını maliyet olarak kabul etmeyin. Siz çılgınlık iksirini üreteceğiniz için, ki pazardan bile alsanız gördüğünüz gibi karlı. Pazardan alarak bile kar elde edebiliyorsunuz. Üretimi kendiniz yaparsanız çok çok daha fazla kar elde edersiniz. O yüzden ben bunu mantıklı buluyorum. Benim favori iksirimdir zaten cinnet iksiri. Ki oyunda Abyss esansının sadece su altından düştüğünü varsayarsak da Abyss esansında değerli bir hale geliyor. Bundan birkaç ay önceki videomda söylemiştim zaten. Bunu 500K'dan minden atan arkadaşlar vardı şuradan. Ben şu aralık boyunca bayağı bir topladım bundan. Sattım dünya kadar. Birçok arkadaş bana Discord'dan yazmıştı. O para etmez bir iksir, artık rotasyon kullanılıyor, kimse almaz diye. Oyunun bütün slotlarında rotasyon kullanılmıyor. Çok yani oyunun bütün slotlarında rotasyon iksiri kullanmıyoruz. Bunu çok net biliyor olmanız gerek. Bir de bilmeniz gereken şey, Abyss esansının sadece su altı gibi bir slottan düşüyor olması ve su altından daha güzel birçok slot olduğu için çok fazla yüksek tier'da tercih edilmiyor olduğunu hesapladığınız zaman o Abyss esansının pazardan biteceğini biliyor olmanız gerekir. Çok net bir şeydi bu. Ben buna çok takılıyorum bu arada. Çünkü çok arkadaş bana yazdı. Bayağı rahatsız oldum o yazılardan da. Yani benim bir teorim var. Teorimi ortaya atıyorum ve bunun olacağına inanıyorum. Bunun olmayacağına inanabilirsin. Onunla alakalı bir sıkıntım yok. Ama benim sıkıntım şu: bunu bu dille bana hakaretvari konuşarak söylediğiniz zaman, o zaman sıkıntım olur sizle. Hem bana hakaret ediyorsun hem de yaptığın, söylediğim şeyin çıkıyor olması sendeki bir kabiliyetsizlik belirtisi bu. O yüzden ben de yanlış yapıyorum bu arada. Hatalarım oluyor. Ben de yanlış hesaplamalar yapabiliyorum. Sadece üslup abi. Üslubu düzgün tutmak gerek. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok bu konuyla alakalı. Bunun dışında bence bu aralar etkinlik buff'ı bence bu cuma çarşamba biter. Hiç cama notlarına gidip bakmadım. Çarşamba biter diye tahmin ediyorum. Ben slot dönmeyi bırakacağım tabii ki bir eşya düşürme oranı bittiği zaman. Biraz avcılığa kayacağım. Çünkü bildiğiniz gibi ben de şu an kimya stoğumu kabartma aşamasına geçtim. Kabartacağım bu kimyaya. Bayağı yüksek bir kimya stoğu yapacağım. Bunu yapma sebebim de, hem de buradan size bir anket olsun istiyorum. Ee, Bunu yorumlarda bana belirtirseniz çok iyi olur. Şöyle bir fikrim var. 150 B'lik, 200 B'lik bir kimya stoğu yapıp YouTube'da canlı yayınlar açıp o kimya stoğu üzerinden iksirler üretip para kazanacağım. Size de bunları nasıl yaptığımı, stoğu nerede kastığımı, hangi iksiri neye göre ürettiğimi gösterip size de bu konuda destek olmak, hem de bir içerik üretmek istiyorum. Böyle bir fikrim var. Bunu yapacağım muhtemelen de, bir anket olmuş olsun. Eğer yazarsanız işte olur olmaz, severiz sevmeyiz diye, e, elimden geldiğince size göstermiş olurum. Zaten slot dönme videosu çekip yayın açamam muhtemelen. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar değil. Video programını açınca çok kötü bir hale geliyor. Şu an 30 FPS'teyim. Normalde böyle oynamıyorum oyunu. Böyle droplanma yaşamıyorum. Hani çok az yaşıyorum. Ama video açma programını açtığım zaman bayağı droplanma oluyor. Bakın, droplanmaya geçiyorum. Map yüklenmiyor, renderlanmıyor harita. Ama video programı kapalıyken böyle olmuyor. O yüzden videoda ben canlı yayın açıp da size şey diyemem. Slot dönme videosu çekemem ama avcılık videosu çekebilirim. Canlı yayında avcılık yapabilirim. Stok üretebilirim. Canlı yayınlarımızda kimya stoğu biriktirmek ve bu kimya stoklarını eritmekle alakalı olacak.
Şöyle makarna mantarını da toplamıştım. Burada biraz birikmişti. Son zamanlarda sürekli üretiyorum bundan. Şöyle üretimini yapalım. Böyle bir fikrimiz var. Bu da bakalım yardımcı olacak mı? Hem de aslında şunu da düşünüyorum. Bu canlı yayınlarda sizlerin de istediği konuları işleyebiliriz. Ben kimya stoğu üzerinden kimya yapmayı anlatıp maksimum karı elde edebileceğimiz bir içerik oluşturma fikrim var. Bir de bu kimya stoğunu hangi slotlardan, nerelerden topladığımızla alakalı. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Kimya stoğu yapacağım diyoruz ya, size kimya stoğu yapın diyorum. Kurt kanı gerekecek diyelim ki irade iksirinde gerekli. Ölüm meleği iksiri ve irade iksiri, canavar iksiri yapılıyor. İrade iksirini üretmeniz için kurt kanı lazım olacaktır. Kurt kanı birçok yerde lazım bu arada. Sadece irade değil. Burada ne yapacaksınız peki? Kurt kanı gidip kurt slotundan toplamayla elde etmek çok mantıksız bu arada. Çünkü çok enerji gider. Agres harcamanız gerekir. Ve çok fazla kurt kanı elde edemeyeceksiniz. Saatte 25.000 tane elde etmiş olacaksınız. Ben kurt kanını Narsiyon'da kurt avcılığıyla yapıyorum. Hem enerjim gitmiyor, hem agresim gitmiyor, hem avcılık kasıyorum, hem de kurt kanı elde ediyorum ve yine 25.000 tane elde ediyorum. Gibi gibi yayınlarımızda bu stokları en verimli hangi slotlardan elde edeceğimizi sizlere göstermek gibi bir fikrim var. Twitch'te hazır banlanmışken YouTube'dan bir yayın açma fikri kafama sürekli kurcalıyor ama şu an köydeyim. Köyde olduğum için açamıyorum. Muhtemelen bu videoyu yayınları bu hafta sonu eve gideceğim. Yani bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi eve gideceğim. Eve gidince canlı yayına başlayacağım. Cumartesiye kadar da biraz kimya stoğunu iyice bir arttırmak gibi bir düşüncem var. E, Oraya bakacağız. Orada da bir yardımcı olmaya çalışırım. Arada videoyu bir kırptım. Şimdi söylemem gereken şey şu. Bir slot önerisi daha geldi aklıma. Biliyorsunuz gibi geçenki güncellemede bu slotlardan düşen parçalar vardı. Takı parçaları. Takı parçaları düştüğünde bunları birleştiriyorduk. Özellikle bu slotlardan birisi de su altı. Su altına geçen gün gittim. 2,5 saatte 9 tane Tungrat yüzük aldım. Galiba oranı arttırılmış. Eğer aranızda güncellemeden sonra oraya gitmeyen varsa bence faydalı olabilir. Gidebilirsiniz. İşe yarayan bir slot. 2,5 saatte 9 tane yüzük aldım drop etkinliği varken. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Videoyu arada bir kırptım. İşlemeye geçtim. Boş durmasın. Hesabın boş durması hiç hoşuma gitmiyor. Bunun yanı sıra bir şey daha diyecektim. Evet. Şöyle bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Ee, İlk Discord'dan başlayayım. Yorumlarda bir tane bir rehber video linkimiz vardı. Şu rehber video. Bu rehber linklere ulaşmanız için buraya bırakmıştım ama YouTube bunları desteklemiyor. Buraya koyduğumda kaldırıyor sürekli. Ben de bu rehber linkleri artık Discord sayfamızın şuraya sırayla dizdim. Ticaret kar oranları, işte iksir üretim tablosu, PvP rotasyon üretim ve bağlanması gereken bağlantı noktalarına buradan ulaşabilirsiniz. Gelip buradan inceleyebilirsiniz. Arada aklıma gelen iyi fikirleri, güzel şeyleri de buraya atmaya çalışıyorum. Tabii sohbet etmeye de gelebilirsiniz. Sorularınızı genel sohbete yazabilirsiniz. Özür dilerim. Buradan yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bunun yanı sıra bir şey daha gösterecektim arkadaşlar. Videoları izleyip abone olmayan %69'luk bir kitle var. Şu an beni duyuyorsun biliyorum. Abone olursan beni de mutlu etmiş olursun. Bunun da üstüne değinmek istedim. Bunun dışında kesinlikle ben bu hafta kimyayı öneriyorum. Slot olarak da su altını deneyebilirsiniz. Su altı slotu güncellemesinden sonra bence çok fazla yüzük atmaya başlamış. Su altının bir özelliği de var. 530 kepi vardı sanırım orada. 530 AP kepi. O AP kepini bilmeyen arkadaşlar için de şuradan göstereyim. Envanter açtığınızda burada potansiyelim var. Buraya tıklıyorsunuz. AP şurada sizin bir AP'niz olur. 300-500 civarı olur. Buradaki AP ile canavarlara karşı olan AP'yi topladığınızda 535'i geçiyorsa su altını rahat rahat dönebilirsiniz. Çünkü 535'in üzerindeki AP'yi su altı kabul etmiyor. 535 AP ile vurabiliyorsunuz. Her slotun böyle bir kepi vardır. Orkun 850 civarı bir şeydi mesela, örnek vermek gerekirse. Bu açıdan AP kepinin düşük olması yeni başlayan arkadaşlar için bence kesinlikle gidilmesi gereken bir slot. Onu söylemiş bulunayım. Bence değerlendirin. Yüzük atma oranını bayağı yükseltmişler galiba. Çatır çatır yüzük atıyor. E, Bir de bir şey daha söyleyecektim arkadaşlar. Yemek yapma konusunda bir yemek var. Dur. Şuradan göstereyim. Nerede bu? Benim ürettiğim bir yemek. Orijinal mod Lego. Arkadaşlar bu yemeğin fiyatı 95K. Ve yemeğin yapımı aşırı basit. Aşçılığa başlamak isteyen arkadaşlar varsa bu yemekten başlayabilirler.
Şöyle göstereyim hemen. Orijinal yazınca 3 adet yemek çıkıyor. Biri zaten bağlantı noktalarından elde edilen malzemelerle yaptığımız yemek. Diğeri orijinal mod legukbabı. Bu pirinç unu, pirinç pilavı istiyor ve sarımsak istiyor bizden. Sarımsağı tarlaya ekiyorsunuz. Domuz etini pazardan alıyorsunuz. Maden suyunu aşçılık NPC'sinden alıyorsunuz. Pirinç unu ve pirinç pilavı istiyor. Pirinç ununu pirinci öğüterek elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda pirinç pilavı da pirinç ve mineralli suyu aşçılık yaparak elde ediyorsunuz. Bu da çok kolay. Mineralli su da NPC'de satılıyor. Bu yemek aşırı kolay yapılıyor. Fiyatı 95k. Bence birçok yemekten daha değerli. Guru aşçılık kutusu bu arada. Yemeği pazara satamamanız durumunda ki bence satamayabilirsiniz. Ben daha yeni 10.000 tane koydum. 500 tanesi anca gitti. Bir 500M civarı geldi oradan. Guru teslimat sandığı yaparsınız dediğim gibi. Bakın 7.000 tane olmuş. Günlük bunu teslim ederek 250M, aşçılık seviyenize göre 275M, 300M'e kadar da bir para akışı sağlayabilirsiniz. Bu da benim yemek önerim olsun bu hafta için. Yemek önerisinin dışında bir önerim daha olacak. Neredeydi o? Havuç. Arkadaşlar havuç karamel 140K'lık bir yemek. Ben 150K. Şu an pazarda biraz var ama genelde max fiyatlardan seyrediyor. Biliyorsunuz ata bunu yediriyoruz. Bu yemeğin üretimi aşırı kolay. Bu hafta kesinlikle fiyatı bu halde olduğu için söylüyorum. Havuç karamel gerçekten iyi bir seçim olur. Şöyle yapalım. Havuç yazalım. Aynen. Allah Allah niye çıkmadı? Karamelli miydi yoksa? Bir dakika, karamel yazalım. Evet, havuçlu karamelmiş. Lu'yu eklemediğim için olmamış. Tarif çok basit. Tarçın, özel avuç, özel avuç tarladan, tarçın, tarifte bağlantı noktasından toplatabilirsiniz. Tuz NPC'den alınıyor, saf su NPC'den alınıyor. Ham şeker yumağı daha da basit. Ham şekeri ve maden suyunu işlemeyle ısıtma yapıyorsunuz, elde ediyorsunuz. Yemeğin ana ürünü havuç ve tarçın. Bunu da kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok basit. Bakın saf su yerine maden suyu da kullanabiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj. Maden suyu daha ucuz. Maden suyu kullanabilirsiniz. Ağırlığı da hafiftir. Bu yemek önerisini de böylece bulunmuş bulunalım. Çünkü gerçek şansa bak, arkadaşınız da havuçlu tarçınlı. Yemek havuç ve tarçından yapılıyor. Nasıl denk geldi bilmiyorum. Havuç ve tarçından yapılan bir yemek. Ve bence çok güzel bir fiyatı var. 140K'lık bir fiyat. 10.000 tanesi 1.4 TL diyecektir o fiyatta satabildiğiniz durumda. Ki bence satılır. Ata binen arkadaşlar atı sürekli nefesini ve HP'sini doldurmak için kullanacaklar mecburen. Bence bu yemekte bu hafta için fiyatına baktığımız zaman kesinlikle yapılabilir. Bunun dışında farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Bana destek olmak istiyorsanız kanala beğenip yorum atabilirsiniz. Ya da buradan katıl butonuyla kanalıma katılıp bana destek olabilirsiniz. Eğer Excel tablosuna ihtiyacınız varsa da Discord'umuza gelip buradan tablolardan istifade edebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Cevaplandırmaya çalışırız. Hepinize teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.